Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok kolay ve aynı zamanda çok güzel bir yelek, hırka, kazak, bebek örgülerinde de kullanabileceğiniz örgü modeli göstermek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi yapımı çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bir örgü modeli bu. Bu modelimin ön yüzü, bu da modelin arka yüzü. Toplam 4 sırada örülen bir model. Her 4 sırada bir modeli çapraz olarak uyguluyoruz. Yani bir ilmek kaydırmalı olarak uyguluyoruz ve bu şekli elde ediyoruz. Şimdi ben modeli size göstermek için normal kalınlıkta bir örgü yünü ve 4 numara şiş kullanıyorum. Bu modeli uygulamak için atmamız gereken ilmek sayısı tek sayı olması gerekir. Örnek model parçası için toplam 15 ilmek atıyorum. Basit örgüye başlama tekniğiyle şişime 15 ilmek atıyorum. 15 ilmek attım. Bu 15 ilmeğin her iki kenardaki birer ilmeğim kenar ilmeklerim, aradaki 13 ilmeğim de model ilmeklerim. Döndüm. Örgümün arka yüzündeyim. Bu modelin en önemli özelliği modelin ilk sırasına arka yüzden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi düz örecekmiş gibi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi İp arkada örmeden sağ şişime aldım. Bakın ip arkada. İpi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Tekrar ipi arkaya aldım. Yine sıradaki ilmeğimi bakın örmeden sağ şişime aktardım. İpi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Yine ipimi arkaya attım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. İp arkada. İpi öne alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yine ip arkada bir ilmek örmeden alıyorum. İp önde bir ilmek ters örüyorum. İpi şişimin arkasına aldım. Bir ilmek örmeden aldım. İpi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Yine bakın ipi arkaya aldım. Bir ilmek örmeden aldım. İpi öne alarak kenar bir ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Modelimin ilk sırasını uyguladım. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek örmedim. İp arkada bir ters ördüm. Bir ilmek örmedim. İp arkada bir ters ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettim. Şimdi döndüm. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın örgümün ön yüzünde şöyle açtırdığım zaman kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimin önünde bakın şöyle örmedim ilmek olduğu için ip ön tarafta. Bir düz ilmeğim var. Yine bir sonraki ilmeğim örmedim ilmek. Bakın ipim önde. Bir düz ilmeğim var ön yüzde. Yine bir tane örmedim ilmek, ip önde. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi modelimin ikinci sırasını uyguluyorum. Bu sırada yine kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Bakın önünde ip uzattım. İlmekleri ters öreceğim. Düz ilmekleri düz örüyorum. Hemen gösterelim. Model ikinci sırası kenar ilk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden alıyorum. İpim arkada. Sıradaki ilmeğim önünden ip uzattım ilmek. İpi öne alıyorum. Bu ilmeğimi bu ikinci sırada ters örüyorum.
Bir sonraki ilmeğim düz ilmek. İpimi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim önünden uzatmalı ip olan ilmek. İpimi öne aldım. Bu ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi ipimi arkaya alarak düz ördüm. Yine bakın önünde ip olan ilmeğimi ipimi öne alarak ters örüyorum. Düz ilmeğimi ipimi yine arkaya alarak düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bakın önlerinde ip olan ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Yani ben bu sırada bir ters bir düz örüyorum. Sıra sonuna 2 ilmeğim kaldı bakın. Bu ilmeğim bir önceki sırada örmeyip aldığım ilmek bakın önünde ipi var. Yine bu ilmeği ben ikinci sırada ters örüyorum. Kenar bir ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamlıyorum. İkinci sıram bitti. Döndüm. Arka yüzde modelin 3. sırasını uyguluyorum. Modelin 3. sırasında yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında düzü düz, tersi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmek düz, gelişine göre düz ördüm. Bir sonraki ilmeğim ters, ipi öne alarak ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz, ipi arkaya alıp düz ördüm. Bir sonraki ilmeğim ters, ipi öne aldım, ters ördüm. 3. sırayı sıra sonuna kadar düzü düz, tersi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Modelimin 3. sırasını bitirdim. Döndüm. Ön yüzde modelin 4. son sırasını örüyorum. Şimdi bakın modeli inceliyoruz. Ön yüzdeyim. Bir kenar, bir ters, bir düz şeklinde ilmeklerim devam ediyor. Bakın ters ilmeklerin en altta ilk sırada örmeden aldığım içi ipleri var. Şu şekilde. Şimdi bu ipleri bu sırada üstteki ilmeklerle birlikte örüyoruz. Ne şekilde bakın. Kenar bir ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden aldım, ip arkada. Şimdi sıradaki ters ilmeğimi örmeden önce bakın sağ şişimle alttan yukarıya doğru şu ters ilmeğimin en alt sıradaki ipini tutuyorum. Bakın önde boşta olan şu ipi şişime geçirdim. Ters ilmeğimi de bakın şişime şu şekilde sağ şişimi ilmeğin iç tarafından soldan sağa doğru geçirdim. Bakın şişimde alttaki iple birlikte 2 ilmek oldu. Bu 2 ipi, 2 ilmeği tekrar sol şişime geçiriyorum. Her iki şişte ilmekler hep birlikte arka iplerin içinden düz ördüm. Sıradaki bir ilmeği düz ördüm. Şimdi tekrar yapıyoruz. Ters ilmeğe batmadan önce modelin ilk sırasından ters ilmeğin önünden gelen ipe şişimi, sağ şişimi geçirdim. Şimdi ters ilmeğime yine sağ şişimle sağdan sola doğru battım. Duruş bu. Sol şişimi de bu 2 ipin içinden geçirdim. Şimdi ipimi aldım. Bu 2 ilmeği arka iplerin içinden düz ördüm. Yine sıradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Devam ediyorum. Bakın ters ilmeğime geldiğimde önce şu öndeki ipin içinden battım. Daha sonra
ters ilmeğime bakın sağdan sola değil, soldan sağa doğru ters ilmeğimi sağ şişime aldım. Sol şişimle her iki ilmeğin içinden geçerek sol şişimi sağ şişimin üstüne aldım. İpimi alarak düz ördüm. Yine sırada bir ilmeğim var. Düz örüyorum. Ters ilmeğe geldim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Önce şu alttaki ipin içine battım. Daha sonra sol şişimdeki ters ilmeği soldan sağa doğru sağ şişime geçirdim. Şimdi tekrar sol şişimle bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. Bakın sol şiş üstte, sağ şiş altta. İpimi sağ şişime alıp düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz ördüm. Yine ters ilmeğe geldim. Önce buradaki ipten, daha sonra sol şişteki ters ilmeğin içine battım. Sol şişimi tekrar bu iki ilmeğin içinden geçirdim. İpimi aldım, düz ördüm. Sıradaki düz ilmeğimi düz örüyorum. Yine ters ilmeğime geldiğimde bakın önce şuradaki şu altta uzattığım ipe batıyorum. Daha sonra ters ilmeğe batıyorum. Sol şişimle tekrar bu iki ilmeğin içinden batıyorum. İpimi alıyorum, düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz ördüm. Yine bakın ters ilmeğe geldim. Bu ters ilmeğimin uzattığım ipi bu. Önce buradan battım. Şimdi ters ilmeğime sağ şişimi battım. Sol şişimi bu her iki ilmeğin içinden sağ şişimin üstüne aldım. İpimi aldım. Düz ördüm. Şimdi kenar ilmeğimi ters örmek için ipi öne aldım. Kenar bir ilmeği ters örerek sıramı bitirdim. Modelimin 4. sırasını yaptım. Böylece modeli bir tur uygulamış oldum. Şimdi ilk başta model çok belli olmuyor. Gittikçe ortaya çıkacak. Döndüm. Arka yüzden ikinci tur uygulamaya geçiyorum. Modelimin ilk sırasına şimdi modeli çapraz uygulayacağım için bir önceki turda hemen kenar ilmeğinden sonraki ilmeği örmeden almıştım. Şimdi bu turda kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Diğer işlemler aynı. Bakın modelin ikinci tur birinci sırasındayım. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilk turda hemen kenar ilmeğin yanındaki ilk ilmeği örmemiştim. Şimdi ikinci ilmeği örmeden alıyorum. İpi öne aldım. Bir sonraki ilmeği ters ördüm. Yine aynı işlem. İp arkada, bir ilmek örmeden alıyorum. İp önde, bir ilmek ters örüyorum. Çaprazlama işleminde bakın bir önceki sıradan gelen ve alt kısmında sadece tek kat ip olan ilmekleri örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bakın dipte çift ip olan, şöyle tutarsak 2 kat ip olan ilmekleri ikinci turda ters örüyorum. Yine bakın ipi arkaya aldım. Şöyle baktığınızda bir kat örmeden alıyorum.
İpi öne aldım. Bakın bu ipin altında şöyle çektirdiğiniz zaman 2 kat. Bunu ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyor. Ön yüze geldim. İkinci tur ikinci sıramdayım. Düzü düz örüyorum. Önünde ip geçen ilmeklerimi bakın artık daha net ters örüyorum. Hemen kenar ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz örüyorum. Bir önceki sırada örmedim ve önünden ip geçen ilmeğimi ipimi öne alarak ters örüyorum. Yine ipimi arkaya aldım, düz ilmeğimi düz ördüm. Önünden ip geçen ilmeğimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar düzü düz, önünde ip olan ilmeği ters. Döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde 3. sıramı uyguluyorum. 3. sırada yine düzü düz tersi ters örüyoruz. Kenar bir ilmeği örmeden aldım. İp önde, sıradaki ilmeğim ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğim bakın düz, ipi arkaya aldım. Düz ördüm. Sıra sonuna kadar. Tersi ters, düzü düz. Döndüm. Ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde bu turda daha net belli. Bakın kenar ilmeğim, düz ilmek, ters ilmeklerim var. 2 sıra altta ip var. Bakın düz, ters ilmeğimin altında ip. Düz, ters ilmeğimin altında ip. Şimdi modelin 4. sırasını uyguluyoruz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. İp arkada, sıradaki düz ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğime geldiğimde bakın önce dipteki ipin içinden alttan yukarıya doğru battım. Daha sonra sağ şişimle ters ilmeğimi aldım. Sol şişimle tekrar geriye doğru bu 2 ilmeğin içinden geçerek sol şişimi sağ şişimin üstüne getirdim. İpimi aldım, bir düz ördüm. Sıradaki ilmeğim düz ördüm. Ters ilmeğime geldiğinde bakın tekrar. Önce alttaki ipin içinden geçtim. Daha sonra sağ şişimle ters ilmeğimi sol taraftan sağa doğru batarak sağ şişime aldım. Tekrar sol şişimle bu 2 ilmeğin içinden geçerek sol şişimi sağ şişimin üstüne aldım. İpimi aldım. Düz ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın ikinci tur bitti. 2 tur modelimi uyguladım. Modelimdeki bölümler kabarmaya başladı. Modelim ortaya çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar, bugünkü modelim bu kadar. Umarım modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.